inanılmaz güçleri olduğu söylenen ilahi bir sandık. Karşısında duran orduları yok eden, ona izinsiz dokunanları anında öldüren ve Tanrı'yla doğrudan iletişim kuran bir eser. Adı Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da geçiyor. Bir zamanlar Süleyman Mabedi'nin en kutsal odasında saklandığına inanılan bu sandık, bir gün hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Bu ilahi sandığın hikayesi, Tevrat'a göre Musa peygamberin Sina Dağı'na çıkmasıyla başlar. Tanrı burada Musa ile 40 gün süren bir görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmenin sonunda ona 2 taş tablet sunar. Bu tabletlerde Tanrı'nın buyrukları, yani 10 emir yazılıdır. Ancak verilen sadece tabletler değildir. Tanrı, bu yasaların korunması, taşınması ve kutsal bir düzenin merkezi haline gelmesi için özel bir sandığın yapılmasını da emreder. Üstelik bu yalnızca bir istek değil, detaylarına kadar tarif edilmiş ilahi bir projedir. Tanrı, onlara bana bir kutsal yer yapsınlar, ben de onların arasında olayım der. Böylece ait sandığının temeli atılır. Sandık, yaklaşık 1 metreye 1,5 metre ölçülerinde olacak şekilde akasya ağacından yapılmalı. Hem içi hem dışı tamamen saf altınla kaplanmalıdır. 4 köşesine altın halkalar takılacak ve bu halkalardan geçirilecek uzun sırıklarla taşınacaktır. Sırıklar da akasya ağacından olacak ve asla sandıktan çıkarılmayacaktır. Bu tasarım sayesinde kimse doğrudan sandığa dokunmadan onu taşıyabilecektir. Fakat sandığın en çarpıcı kısmı kapağıdır. Merhamet tahtı adı verilen bu kapak tamamen saf altından yapılmalı ve üzerine 2 adet çerubim, yani kanatlı koruyucu melek figürü yerleştirilmelidir. Bu melekler birbirine dönük durur, kanatlarını yukarı doğru açarak aralarında kutsal bir boşluk bırakırlar. Yahudi geleneğinde bu boşluğa merhamet koltuğu denir ve Tanrı'nın yeryüzündeki huzurunun burada bulunduğuna inanılır. Musa bu talimatlara harfiyen uyarak sandığı yaptırır. İçine 10 emirin yazılı olduğu taş tabletleri yerleştirir. Daha sonra Harun'un yeşeren asası ve çölde gökten inen kudret helvasını içeren bir altın kapta sandığa konur. Bu 3 kutsal emanet, Tanrı'nın yasasını, seçtiği liderliği ve sağladığı mucizevi rızkı temsil eder. Ancak sandık yalnızca bir sembol değildir. Aynı zamanda fiziksel olarak da son derece tehlikelidir. O, bir sandıktan fazlasıdır. O bir cihazdır. Ve bu cihazı herkes taşıyamaz. Tanrı, sandığın taşınması ve korunması için özel bir kabileyi görevlendirir. Levililer. Fakat bu bile yeterli değildir. Levililerden yalnızca Kohat soyundan gelenler sandığı taşıyabilir. Onlar da doğrudan sandığa dokunamaz, üzerini özel bir örtüyle örterler ve taşıma sırasında sandıkla aralarına mesafe koyarlar. Hatta sandığın bulunduğu alan halktan en az yarım kilometre uzakta tutulur. Bu alan özel bir çadır ile çevrilidir. Çadırın iskeleti ahşaptan yapılır. Üstü ise kat kat bez ve metal levhalarla kaplanır. Ve bu çadırın içine yalnızca bir kişi, özel bir Levili girebilir. Bu kişi içeriye girmeden önce özel bir kumaştan yapılmış uzun bir elbise giyer. Göğsünü ve cinsel bölgesini koruyan metal bir plaka takar. Beline ucunda küçük bir zil olan bir ip bağlanır. Bu zilin sesi dışarıda bekleyen görevliler tarafından dinlenir. Zil sesi duyulduğu sürece içerideki görevlinin hayatta olduğu anlaşılır. Ancak eğer zil sesi aniden kesilirse içerideki kişinin öldüğü düşünülür ve ip çekilerek cesedi dışarı çıkarılır. Sandığın gücü o kadar yoğun ve tehlikelidir ki içine hazırlıksız giren biri geri dönemeyebilir. Tüm bu önlemler sandığın sıradan bir kutsal eşya olmadığını, aynı zamanda ciddi bir enerji kaynağı ya da radyasyon yayan bir cihaz olabileceğini düşündürür. Çünkü sandığa izinsiz ya da hazırlıksız yaklaşanların ya ani bir parlama ile ya da içten içe çürüyerek öldükleri anlatılır. Bu tür tarifler modern bilimle karşılaştırıldığında radyasyon zehirlenmesi veya elektrik çarpması belirtilerine oldukça benzemektedir. Hatta bazılarına göre bu sandık radyoaktif bir enerjiyi ileten ya da yalıtan özel bir mekanizmadır. Dışı altın gibi iletken, içi ahşap gibi yalıtkan maddelerle kaplı olması onu adeta bir enerji kapasitörü haline getirir. Tıpkı modern güç depolama sistemlerinde olduğu gibi. Ve işte bu sandık Musa önderliğinde Mısır'dan ayrılan İsrailoğullarının 40 yıl süren çöl yolculuğu boyunca sürekli yanlarında taşınır.
O yalnızca bir eşya değil, halkın yönünü, inancını ve kaderini belirleyen kutsal bir varlıktır. Nerede konaklanacak, hangi yöne gidilecek, hangi tehlikeye karşı nasıl davranılacak, hepsi bu sandıkla birlikte şekillenir. O, çölün ortasında bir pusula değil, bir kudret sembolüdür. Zamanla bu kutsal sandık, İsrailoğullarının kalıcı yurdu olan Kenan topraklarına ulaşır. Davut peygamber onu Kudüs'e taşır. Tapınak yapımı için hazırlıklara başlar. Ancak tapınağı inşa etmek oğlu Süleyman'a nasip olur. Süleyman, Tanrı'ya adanmış büyük bir tapınak yaptırır ve sandık bu tapınağın en iç odasına, yalnızca yılda bir kez başkâhinin girebildiği kutsalların kutsalına yerleştirilir. Başkâhin, kefaret gününde içeri girerken özel kıyafetler giyer, göğsüne yargı plakası adı verilen taşlarla bezeli bir zırh takar. İçeri girdiğinde çerubimlerin arasındaki boşluktan geldiği söylenen titreşimli sesler bu plakayı etkiler, üzerindeki taşlar yanıp söner. Bu durum Tanrı ile iletişim kurulduğuna dair bir işaret olarak kabul edilir. O andan itibaren ahit sandığı sadece kutsal bir eşya değil, ilahi bir temas noktası, bir bağlantı aracı, bir rehber ve koruyucu haline gelir. Ancak bu güç sonsuz değildir. Çünkü tarih bir kez daha yıkımı yazacaktır. Milattan önce 587'de Babil kralı Nebukadnezar Kudüs'ü işgal eder. Süleyman tapınağı yerle bir edilir. İsrailoğulları sürgüne gönderilir. Ve o günden sonra ahit sandığından bir daha haber alınamaz. Ne Babil kayıtlarında ne de sonraki Yahudi metinlerinde onun akıbetine dair kesin bir bilgi yer alır. Bir anda yok olmuştur. Kaçırıldı mı? Saklandı mı? Yoksa bizzat Tanrı mı onu geri aldı? İşte bu bilinmezlik, ahit sandığını yalnızca tarihin değil, insanlığın bilinçaltında da ölümsüz bir sır haline getirir. Ahit sandığı sadece kutsal bir emanet değil, aynı zamanda içinde taşıdığı güçle hem rehber, hem kalkan, hem de silaha dönüşen bir güç merkeziydi. Kudüs tapınağındaki yerinden önce çöldeki yolculuklarda halkla birlikteydi ve bu dönem boyunca onun koruyuculuğu yalnızca manevi bir inançla sınırlı değildi. İsrailoğulları zamanla bu sandığın bulunduğu her yerde gerçek anlamda korunduklarını fark etti. Öyle anlar yaşandı ki sandığın varlığı bizzat savaşın seyrini değiştirdi. Bu olayların en çarpıcısı Jeriko şehrinde yaşandı. İsrailoğulları çöldeki uzun yolculuklarının ardından Tanrı'nın vaat ettiği topraklara doğru ilerlerken önlerine devasa surlarla çevrili Jeriko şehri çıkar. Surlar o kadar kalındır ki insan gücüyle aşılması imkansız görünmektedir. Fakat Tanrı sandık aracılığıyla kavmine bir emir gönderir. 6 gün boyunca şehrin çevresinde sessizce dolaşacaklar, 7. gün ise borazanlarla birlikte yüksek sesle haykıracaklardır. Ve öyle de olur. İsrail savaşçıları sandığın arkasında dizilir. Surların çevresinde 7 gün boyunca belirlenen şekilde yürürler. Ardından 7. günün şafağında borazanlar çalınır, savaşçılar tek bir ağızdan haykırır. O anda yalnızca insan sesleri duyulmaz. Anlatılanlara göre sandıktan yayılan bilinmeyen bir titreşim de havayı doldurur. Bu titreşim şehir surlarını adeta bir deprem olmuşçasına sarsar. Devasa burçlar çatlar, taş duvarlar yerle bir olur. Jeriko'nun surları göz açıp kapayıncaya kadar yıkılır. O anı görenler bu gücün doğrudan Tanrı'dan, sandığın içinden yükseldiğine inanır. Ancak bazı yorumlara göre bu olay yalnızca ilahi bir mucize değil, aynı zamanda olağanüstü bir teknoloji gösterisidir. Belirli bir frekansla rezonansa giren duvarların tıpkı günümüzdeki yüksek frekanslı titreşim osilatörleriyle olduğu gibi çöktüğü düşünülmektedir. Bu anlatılar bir kez daha soruyu gündeme getirir. Eğer ahit sandığı sadece kutsal bir sembol olsaydı, bu kadar güçlü ve fiziksel bir etki yaratabilir miydi? Yoksa Tanrı bu sandığı halkına yalnızca ruhsal bir işaret olarak mı verdi, yoksa bilinçli şekilde bir cihaz mı tasarladı? Bu sorular ilerleyen yıllarda yaşanan başka bir olayla daha da karmaşık bir hal alır. İsrailoğulları ile Filistinliler Jeriko'nun ardından yeniden karşı karşıya gelir. Bu kez İsrail ordusu savaşı kaybeder ve ahit sandığı düşman eline geçer. Filistinliler bu kutsal sandığı büyük bir ganimet olarak görür ve şehirlerinin merkezine yerleştirir. Ancak tam da bu noktadan itibaren tuhaf olaylar başlar. İlk başta
Halk arasında deri hastalıkları görülür. Ardından hızlı yaşlanma olarak tanımlanan gizemli bir hastalık yayılmaya başlar. Derileri kabaran, organları içten içe çürüyen insanlar zamanla ölüm oranı artar. Filistinliler bu felaketi Tanrı'nın bir laneti olarak yorumlar. Çünkü sandık nerede durursa benzer belirtiler orada da ortaya çıkar. Ne zaman başka bir şehre taşınsa aynı sonuç tekrar eder. Çaresizlik içinde sandıktan kurtulmak için bir yol ararlar. Sonunda onu öküzlerin çektiği bir arabaya yükleyip İsrailoğullarının topraklarına gönderirler. Araba Betşemeş köyüne ulaşır. Halk büyük bir sevinçle sandığın gelişini kutlar. Ancak içlerinden bazıları kurallara aykırı biçimde doğrudan sandığa bakar. Ve anlatıldığına göre o an 70 kişi anında hayatını kaybeder. İsrailli olmalarına rağmen bu olay bir şeyi açıkça ortaya koyar. Mesele sadece inanç ya da kimlik değildir. Mesele kurallara uymaktır. Çünkü ahit sandığı yalnızca bir sembol değil, aynı zamanda fiziksel bir güç taşıyan bir varlıktır. Ve bu güce hazırlıksız yaklaşmak kim olursa olsun ölüm getirebilir. Sandık yeniden Levililere teslim edilir. Gerekli ritüeller yerine getirilir, özel koruma önlemleri uygulanır. Bu olay, ahit sandığının doğasına dair tüm ezberleri yeniden sorgulatır. Artık sandığın bilinmeyen bir enerjiyle yüklü olduğu düşüncesi daha da güçlenmiştir. Bu enerji radyoaktif olabilir, elektriksel olabilir ya da her ikisi birden. Ama kesin olan şu ki bu sandık çağının çok ötesinde bir etki yaratabilecek güçte bir yapıdır. Tam bu noktada bir başka çarpıcı anlatı devreye girer. Tevrat'ta geçen bir olayda Musa'nın kardeşi Harun'un iki oğlu Nadav ve Avihu, Tanrı'nın emretmediği bir şekilde sandığa yaklaşırlar. Hazırlıksız, izinsiz biçimde kutsal alana girerler. Ve o anda sandıktan çıkan iki parlak kıvılcım onların burunlarından girerek yere yıkılmalarına sebep olur. Dışarıdan bakıldığında bedenlerinde hiçbir yara ya da yanık yoktur. Ama iç organları sanki içten içe pişmiş gibidir. Her ikisi de orada hayatını kaybeder. Bu detay sandığın sadece manevi değil, aynı zamanda çok gerçek, çok fiziksel ve çok tehlikeli bir enerjiye sahip olduğunu düşündürür. Yıkıcı etkisi çoğu zaman doğrudan temasta değil, uzaktan, içeride biriken güçle ortaya çıkar. Belki bir enerji dalgası, belki yoğun radyasyon, belki elektromanyetik bir darbe. Ne olduğu bilinmez ama bildiğimiz bir şey var. Bu sandık sadece taş tabletlerin saklandığı kutsal bir kutu değildir. Bu sandık özenle yapılmış, dikkatle korunmuş ve yanlış kullanıldığında ölümcül sonuçlar doğuran bir yapıdır. Ve bu yapının sırrı sadece ona sahip olmakta değil, onu gerçekten anlamakta yatar. Ahit sandığı yüzyıllar boyunca bir kez bile ortaya çıkmadan yaşamaya devam etti. Artık sadece kutsal bir emanet değil, kaybın, bilinmezliğin ve her an geri dönebilme ihtimalinin sembolü haline gelmişti. Zaman geçtikçe nerede olduğu sorusu büyüdü, şekil değiştirdi ve sonunda yalnızca bir merak unsuru olmaktan çıkıp arkeologlardan istihbarat servislerine, keşişlerden gizli örgütlere kadar uzanan bir saplantıya dönüştü. Kimine göre sandık, Süleyman Tapınağı yıkılmadan hemen önce Kudüs'teki yeraltı tünellerine gizlice indirildi. Tapınağın altı adeta bir yeraltı labirentiydi. Yıllar boyunca bu tüneller arandı, hiçbir iz bulunamadı. Ta ki 2007 yılında Kidron Vadisi'ne açılan gizli bir geçit keşfedilene kadar. Bu geçidin ölü deniz parşömenlerinin saklandığı kumrana kadar uzandığı iddia edildi. Ve işte burada devreye başka bir detay girer, bakır parşömen. Bu parşömen kutsal yazılardan değil, bir hazine haritasından oluşuyordu. İçeriğinde altın ve gümüş hazinelerle birlikte Süleyman Tapınağı'ndan kaçırıldığı iddia edilen kutsal sandığında dahil olduğu 64 saklı yerin tarifleri vardı. Araştırmacı Jim Barfield bu noktalardan bazılarını tespit etti. Metal dedektörleri olağan dışı tepkiler veriyor, tünel ağı giderek netleşiyordu. Fakat her adımda kazılara bir şekilde müdahale edildi. Mağaraların girişleri betonla mühürlendi, araştırmalar durduruldu. Oysa dedektörlerin verdiği sinyaller sandığın orada bir yerlerde hala var olabileceğini fısıldıyordu. Ancak herkes sandığın hala Kudüs'te olduğunu düşünmüyordu. Bazı iddialara göre sandık yüzyıllar önce çoktan başka bir yere götürüldü. Bu taşıma işlemini gerçekleştirenler ise Orta Çağ'ın en gizemli örgütlerinden biri olan tapınak şövalyeleriydi.
Haçlı seferleri sırasında Kudüs'e gelen bu örgüt, Tapınak Tepesi'nin altında uzun süre kazılar yaptı. Ardından aniden olağanüstü bir servet ve bilgiyle Avrupa'ya döndüler. Efsaneler, sandığı bulduklarını ve gizlice Fransa'ya, oradan İskoçya'ya, hatta Amerika kıtasına kadar götürdüklerini anlatır. Hatta bazıları onun bugün hala Oak Adası'ndaki gizli bir bölmede saklı olduğuna inanır. Bir diğer güçlü iddia ise Etiyopya'dadır. Eski metinlere göre Süleyman'ın Etiyopyalı Kraliçe Belkıs'tan olan oğlu gerçek sandığı Kudüs'ten alıp yerine bir kopyasını bırakmış ve orijinalini Etiyopya'ya götürmüştür. Bugün Etiyopya'daki Tana Gölü'ndeki bir manastırda sadece bir keşişin görebildiği bir sandığın korunduğu söylenir. Dış dünyayla hiçbir teması olmayan bu keşiş hayatı boyunca o sandığın başından ayrılmaz. Hatta Etiyopya'daki hemen her kilisede ahit sandığının sembolik bir kopyası bulunur. Bu inanç halk için bir efsane değil, tartışmasız bir gerçektir. Ve tüm bu teoriler arasında en sıra dışı olanı Japonya'dandır. Tsurugi Dağı'nın zirvesinde her yıl gerçekleştirilen Shinto ritüellerinde altından yapılmış özel bir sandık taşınır. Japon inancına göre bu sandığın içinde Tanrı'nın ruhu ve sırrı saklıdır. İlginçtir ki Japon mitolojisiyle Tevrat metinleri arasında fark edilebilecek kadar çok sayıda benzerlik bulunmuştur. Bazı araştırmacılar bu benzerliklerin sandığın bir zamanlar çok daha uzak diyarlara taşınmış olabileceğini gösterdiğini savunur. Bu teoriye o kadar inananlar olmuştur ki 1930'lu yıllarda Japon arkeologlar Tsurugi Dağı'nda uzun süren kazılar yürütmüş ancak sonunda hiçbir sonuç elde edilememiştir. Bölge daha sonra Milli Park ilan edilerek kazı çalışmaları yasaklanmıştır. Fakat soru işaretleri ortadan kalkmamıştır. Yine de bazılarına göre sandık hiçbir zaman Kudüs'ten ayrılmadı. Hala orada, tapınağın kalıntılarının altında Kubbetüs Sahra'nın gölgesinde saklanıyor olabilir. 1981 yılında İsrail'in en yüksek dini yetkilisi Haham Yehuda Getz, bu teoriyi doğrular nitelikte gizli bir kazı başlatır. Yer altında ilerledikleri sırada sesler duyulur. Tapınakta bulunan Müslüman görevliler çalışmaları fark eder, olay büyür ve polise haber verilir. Kazı durdurulur, tünel mühürlenir. Yıllar sonra Getz şu cümleyi kurar, sadece birkaç metre kalmıştı. Sandık oradaydı ama tamamlayamadık. Tüm bu teoriler, anlatılar ve izler, ahit sandığının sadece geçmişe ait olmadığını, aynı zamanda geleceğe dair büyük bir sembol olduğunu ortaya koyar. Yahudi inancına göre sandığın yeniden ortaya çıkışı, 3. tapınağın inşasına ve Tanrı'nın yeniden yeryüzüne dönüşüne işaret edecektir. Bu, kıyametin başlangıcı olarak kabul edilir. Hristiyan inancında bu olay Mesih'in ikinci gelişiyle bağdaştırılır. İslam inancında ise Mehdi'nin zuhuruyla birlikte ahit sandığının yeniden ortaya çıkacağı ve ilahi düzenin yeniden tesis edileceği anlatılır. Yani ahit sandığı sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de sembolüdür. Onun bulunması kimileri için bir umut, kimileri içinse bir tehdit olarak görülür. Bazıları onu insanlık için ilahi bir bağın yeniden kurulması olarak değerlendirirken, bazıları onun insanlığın felaketini tetikleyebilecek bir güç olduğuna inanır. Fakat belki de asıl mesele sandığın fiziksel olarak nerede olduğu değil, neyi temsil ettiğidir. Adaletin, merhametin, sadakatin ve inancın bir sembolü olarak ahit sandığı. Yalnızca taş tabletleri, altın işlemeleri değil, aynı zamanda insanlığın Tanrı ile kurduğu kadim bağı temsil eder. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.